Molovay'dan herkese merhaba. CorelDRAW ile proje nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Evet, programı ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Şimdi CorelDRAW nedir? Ne işe yarar? Kullanım amacı nedir arkadaşlar? Onu size söyleyeceğim. CorelDRAW birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak piksel tabanlı yani Photoshop gibi görsel yönü güçlü bir efekt beklemeyin. Bunun yanı sıra logo, kartvizit, el ilanı broşürü, katalog, branda ve benzeri siteniz için vektörel tabanlı görsel çalışmanızı kolaylık ve rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tanımımızı yaptığımıza göre isterseniz bir proje oluşturalım. Şimdi New Document'e tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi projeyi ilk oluşturduğumuz zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken ufak bir detay var arkadaşlar. Onu size söylemem gerekiyor. Şimdi CMYK dediğimiz olay baskıdır arkadaşlar. Eğer ki siz yapacağınız işin baskısını alacaksanız bunu CMYK'yı seçerek projenizi oluşturmanız gerekiyor. Baskı almayacaksanız eğer buradan RGB'yi seçmeniz gerekiyor. Yani örnek verecek olursam tablet, televizyon, telefon yani web tabanlı olan işlemleri RGB ile yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi şuradaki kısma geliyoruz arkadaşlar. DPI ayarına geliyoruz. Şimdi ben baskı yapmayacağım için, baskı almayacağım için şurada gördüğünüz gibi RGB seçtim. O yüzden RGB'nin her zamanki DPI sayısı 72'dir. Yani şuradaki kısımlar 96'dan 300 olan kısımlar arkadaşlar CMYK etkiliyor. Yani bir baskı yapacaksanız eğer şuradaki değerleri seçmeniz gerekiyor. Ama RGB seçerseniz arkadaşlar sadece 72. Bilginiz olsun. Şimdi şu kısımdan da arkadaşlar page size diyor. Yani buradan istediğiniz değeri girebilirsiniz. Tabi yapacağınız işe de değişiyor arkadaşlar. Adobe Illustrator gibi hemen hemen ekrana. Direkt A4'ü seçiyorum. Şu kısımdan da arkadaşlar değerlerini seçiyorsunuz. İşte milimetre mi, piksel mi, metre mi? Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Biz tabi milimetreyi seçiyoruz. Seçtikten sonra şurada yatay var, bir de dikey var arkadaşlar. Ben dikeyi seçiyorum ve ok tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi projem oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir hata yaptık diyelim. Direkt şu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. Mesela A3, A5. Aynı şekilde buradan boyutlarını da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yatay da yapabilirsiniz. Yani o konuda hiç sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.